yapısal bir problem olarak kimi insanda örneğin elmacık kemiğinin projeksiyonu veya çıkıklığı yeterli olmayabilmekte veyahut şakak bölgelerinde çöküklük olabilmekte veya yanakları yetersiz bir yağ gelişimi nedeniyle daha zayıf görülebilmektedir. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, sarkmış olan veya yaşlanmış olan bir yüzü yağ transferiyle tekrar eski gerginliğine ulaştırmamız zor. Bu bir kombine işlem olarak da düşünülebilir. Yani yüzü gerdirici işlemlere ilave olarak da yüzü şekillendirici işlemler yapılabilmekte. Her insanda mutlaka vücudunun belirli bir yerinde ne kadar slim, ne kadar ince olursa da olsun, ne kadar fit olursa da olsun her kişinin mutlaka bir karın bölgesinde, bacağında, poposunda bir miktar bir yüze enjekte edecek kadar bir yağ bulunabilmekte. Burada önemli olan bir nokta, bu yağı o bölgeden, verici olan bölgeden aldıktan sonra aldığımız gibi kesinlikle enjeksiyon yapmamalıyız. Alma işlemi ayrı bir teknik bir detay gerektirmekle birlikte belirli bir işlemden geçtikten sonra kök hücreyle zenginleştirme işleminden sonra yüz bölgelerinde ihtiyacı olan bölgelere nakledilebilmekte. Nakiller bu şekilde uygulanmaktadır. Öncelikle yüz şekillendirme işlemi için müracaat eden hastalarımızın gün ışığında elimize bir kalem alarak ayna karşısına geçerek hastamızla birlikte karşılıklı olarak yüzüne bir çizim yapıyoruz. Sanki bir yeni baştan bir resim yapıyoruz tarzında. Burada özellikle gün ışığı yansımalarının ve karanlıkların bu röfle vermesi sonucundaki oluşan tümseklikler, çöküklükler bu şekilde belirleniyor. Ve bu çizimlerden sonra yağ elde etme işlemine geçiliyor. Yağ elde etme işlemine geçildiği noktada en önemli olan nokta, en önemli olan detay bu yağı alırken en az travma verecek şekilde bu yağ hücrelerinin duvarının parçalanmadan bunu elde edilebilmesi. Bu basit bir işlem değildir ve çok özellikle bir işlemdir. Bu yağ alındıktan sonra yine bir vücut dışında bir işlemden geçiriliyor. Kök hücreyle zenginleştirilmiş halde olarak daha önceden çizilme yapılmış ve planlanmış bölgelere enjeksiyon işlemine geçiyoruz. Fakat enjeksiyon işlemi yine çok özellik arz etmekte. Burada da 3 boyutlu çalışmak lazım. Normalde bir bütün insanların bildiği işte dolgu enjeksiyonları tarzında bir işlem gibi düşünmemek lazım. Yağ enjeksiyonu yaparken diyelim ki elmacık kemiği bölgesine kemiğin üstünden başlıyoruz. Kas dokusunun içine yapıyoruz. Deri altına geliyoruz. 3 boyutlu olaraktan, 3 planlı olaraktan bu işlemi yapmak lazım. Böyle yapılmadığı takdirde bu işlem başarıya ulaşamayacaktır. Enjekte edilen yağlar birkaç ay içerisinde eriyip insan eski haline geri dönecektir. Burada önemli olan şu yağ transferi ile yüz şekillendirme işleminin yüz germe işlemiyle karıştırılmaması gerektiğidir. Tekrar söylemek gerekirse bu işlemler bir kombinasyon şeklinde uygulanmakta ancak hiçbir zaman birbirlerinin yerini tutmamaktadır. Biz artık bu yağ transferi işlemiyle artık dolgu uygulamalarına da son vermiş durumdayız. Ve böylelikle vücuda yabancı herhangi bir madde de zerk edilmiyor. Ayrıca bu yağ transferiyle dudakların da şekillendirilmesi mümkün olabilmekte. Dışarıdan herhangi bir madde uygulamadan yüzümüzü tekrar şekillendirmek mümkündür.